Selamlar. Yeni bir videoda Penang'da beraberiz arkadaşlar. Dün Kuala Lumpur'dan geldik ve bir tane Airbnb evi tuttuk. Çok kaliteli bir rezidans, güvenliği var, havuzu var falan filan, her şey var. 11. katta kalıyoruz ve sadece aylık olarak 9.000 TL ödüyoruz. Evet, bir ay boyunca buradayız. Biraz Penang'ı gezeceğiz, keyfine varacağız. Biliyorsunuz uzun zamandır da yolculuk yapıyoruz. Bir uzun süreli bir yerde kalalım, dinlenelim dedik. Daha önceki videolardan da bildiğiniz gibi ben daha önce Penang'a gelmiştim ve burada bir 5 gün falan kalmıştım ve çok beğenmiştim. Penang arkadaşlar, şöyle bahsedeyim. Malezya'nın kuzeydoğusunda yer alan bir ada. Buranın tarihçesi de sömürge zamanında İngiliz bir kaşif geliyor buraya. Bu adaya yerleşiyor. Adanın isminin Georgetown olması, George ismi o zamanki İngiliz kralının ismini veriyor. Hani ben buraya geldim, yerleştim, ben burayı aldım ve sana ithafen aldım, senin ismini veriyorum diyerek biraz da yalakalık gibi bir şey yapıyor krala. Oradan götürüyor işleri, anlayacağınız. Ondan sonra burası bayağı bir gelişiyor. Diğer yerlere göre hala gelişmiş. Hatta arkadaşlar görebilirsiniz, şuradaki beyaz bina var ya, orada kalıyoruz. İsmi de Greenview Tower diye bir yer. Ve sadece 9.000 TL'ye kalıyoruz. Ama şöyle bir şey, 3+1 ev var ve oradaki bir oda bizim. Diğer ortak kullanım, salondur, mutfaktır falan ortak kullanım. Bir çift kalıyor, bir tane daha çocuk var, tek kalıyor. Yani toplam 5 kişi kalıyoruz evde. Güvenliği, havuzu, her şey mevcut. Gayet güzel. Şu anda bir çıktık dışarıda market aramaya. Tek büyük sıkıntımız, arkadaşlar burası villaların olduğu bir yer. Genelde lüks rezidanslar ve villalar var. Onun için yakınlarda market yok, bir dükkan yok. Herkesin arabası var tabi altında. Kolayca her yere gidip geliyor. Biz gidemiyoruz. Şimdi market arıyoruz. Bize tarif ettiler. Bakalım bulabileceğiz mi? Hello. Arkadaşlar şöyle bir sarı bir alet var, bunu basıyorsun, bütün kapılar açılıyor. Bir tek sıkıntı şu, rezidans öyle bir yere yapmışlar ki buradan en yakın market bile 1,5 kilometre ileride. Şurada ileride bir cadde var, oraya caddeye yürüyeceğiz. Bir 10 dakikalık bir yürüme mesafesi olacak. Bir 10 dakika yürüdükten sonra otobüse bineceğiz, şehir merkezine doğru gideceğiz. Burada otobüsler de ucuz arkadaşlar. 8 liraya işte geliyor 1 ringgit. Kişi başı 1 ringgite bütün otobüsler gidiyor. Evet arkadaşlar, şehir merkezine geldik. Buranın en ünlü caddesi Ermeni Caddesi diye geçiyor. Armenian Street, Ermeni Sokağı pardon. Şu anda duraktan az önce indik, şurada bir yerde. Yürüdük, güzel bir park gördük. Şimdi bu parktan başlatmak istedim. Parkın ismi de Ermeni Park arkadaşlar, ama tabii ki Ermenilere dair hiçbir iz yok. Her yer Çin motifleri. Şöyle sizinle beraber bir gezelim şöyle parkı. Bu arada Çin yılbaşı devam ediyor. 15 gün devam edecekmiş. Sanırım bir hafta oldu daha. Daha bir hafta daha, yani havai fişekler patlayacak buradan. Baksanıza, sahne mahne yapmışlar. Çok güzel süslemişler, bezemişler. Şurada da bir tane ayıcık yapmışlar. Çok tatlı süslemişler ya. Çok hoşuma gitti. Şurada Çin motifleri. Sağdaki çiftçi gibi. Soldaki de bizim Karagöz'e benziyor. Aynen bak, kukla falan oynatıyor elinde. Ya Penang'ı seviyorum ya. Daha önce de güzeldi. Çok hoşuma gitmişti burası. Penang cidden Malezya'nın en nezih yerlerinden biri. Bu arada kaliteli de. Otelleri falan da kaliteli. Yani kalacak yerler de kaliteli. Evler zaten rezidans kaynıyor. Burası Malezya'nın dediğim gibi en nezih yerlerinden biri. Hadi gezelim bakalım Ermeni Caddesi neymiş. Şimdi arkadaşlar, bu Ermeni Sokağı'nın bir tarihçesine baktım. Buranın adının Ermeni Sokağı olmasının nedeni, zamanında buraya göç eden, yerleşen Ermeni tüccarlar. Buraya
biliyorsunuz Ermenilerin tüccarlık faaliyetleri bayağı iyi ve bunlar sadece bizim Anadolu coğrafyasında ve o bölgede değil, dünya genelinde bir ünleri var ve buraya kadar ulaşmışlar arkadaşlar. Penang bölgesinde bayağı bir Ermeni nüfusu varmış Malay nüfusunun yanında ve buraya da Çinli nüfusu da varmış, fakat Çinlilerle Ermeniler arasında bir toprak mücadelesi yaşanıyormuş. Hatta San Yat-sen denilen bir oluşuma destek vermişler. Devrimci bir faaliyetmiş. Çin hanedanının, imparatorluğunun yıkılmasında da rol oynamışlar. Bu bahsettiğim organizasyon da devrimci faaliyetler yürüten bir organizasyonmuş. Yani her yerde büyük ülkelerin çöküşüne katkıda bulunmakta üstlerine yok. Seviyorlar ya. İlla ülkeleri yıkmak istiyorlar. Demek ki. Neyse, Çin hanedanını da bu şekilde yıkmışlar. Ama 1937 yılında burada işte kiliseyi falan yakmışlar Çinliler. Ve bu sırada da, yani bu zamana kadar da gerçi çoğu kaçmış da, o zamandan sonra da buradaki Ermeni nüfusu hemen hemen sıfırlanmış. Şuradan başlayalım. Şemsiyeli bir sokak gördüm, dikkatimi çekti. Hemen buraya dönmek istiyorum. Çok şirin bir sokak. İşte bahsettiğim tarihten beri de onların zamanından kalma olarak da buraya ithafen Ermeni Sokağı ismini vermişler. Ama nedense Penang'ın en popüler sokaklarından bir tanesi, hatta en popüler sokağı olarak da kalmayı başarmış. Ben anlamadım, nasıl kovdular bunları? Kiliselerini yaktılar, şey yaptılar. Nasıl oldu da hala en ünlü sokak? Yani normalde yıkmaları, dağıtmaları gerekiyor. Anlamadım. Herhalde buranın halkı da farklı kültürleri yaşatma konusunda sevecen. Yani yakıp yıkmak değil de daha çok oraları güçlendirmeyi seviyor demek ki. Güzel de, turistler için de bayağı popüler bir lokasyon olmuş. Arkamdaki şemsiyeler de buna dahil. Acayip güneş var ya. Yandım. Bir sürü turist var ya. Gölgeden gidersek bir şey olmaz. Bu arada Çin yılbaşı diye sabah akşam havai fişek patlatıyorlar. Çin kültüründe biliyorsunuz havai fişek önemi bayağı büyük. Barutu icat eden de Çinliler, biliyorsunuz. Şurada bir dondurma yer miyik be? Duruyanlı dondurma. Olmaz mı? Şöyle güzel kokulu bir durian. Arkadaşlar, gördüğüme göre, siz de görüyorsunuz arkada zaten, bir sürü hediyelik eşyalar var. Kıyafet dükkanları var. Böyle butik yerler var. Ne çekiştiriyorsun kız? Kıyafet mi bakalım? Ha, gözlük bakacaksın sen. Güzel, 15 ringgit. 80-120 lira. Beğensene bir tane. Ama burada pahalı, ben sana söyleyeyim. Daha ucuz yere götürebilirim ben seni. Nerede? Ben biliyorum. Bu şapkayı aldığım yer bayağı ucuz. Tamam, benim dediğim yere gideriz. Önce bir dolaşalım buraları. Bak, lokum var burada. Bak, lokum. Hello. Abi, her şey var burada. Türk müsün? Ha, Suriye. The chef is Turkey. Yeah. The one who's making this, yes, there is it. Turkish coffee? Yeah, we have. Yeah. That nice. We miss Turkish coffee. Şimdi bir tane Suriyeli arkadaş bulduk ve burada Türk kahvesi falan satıyor. Hatice'nin Türk kahvesi takıntısını biliyorsunuz. Çok sevmişti, şu an mutlu. Hadi git içelim. Bak, menüyü de göstereyim. Bak, her şey var. Hadi siparişimizi verelim. Kahvelerimiz geldi. Nasıl hayatım? İç bakayım. Acayip telve var. İçerken bütün telve ağzımda. Sen çok sevmediğin için böyle hissediyorsun. Ya ben çok da şeyim yok. Aramıyorum. Türk kahvesi bana ağır geliyor çünkü ben çok fazla kahve içtiğim için Türk kahvesi de çok fazla içemiyorum. Ağır geliyor. Bir kahve içim tadında bana yetmiyor. Bana böyle bir sürahiyle getireceksin kahveyi, anca öyle. Sürahiyle olunca da biraz daha seyrek olması gerekiyor. Onun için Americano bana tam. Ya filtre kahve. Bence öyle.
Herkesin zevki farklı. Bir şey demiyor zaten. Ama künefe falan da var. Tulumba tatlısı var. İşte bütün Türk tatlıları mevcut. Gerçi zaten biliyorsunuz arkadaşlar bu künefenin falan bölgesi Hatay tarafları. Hatay'da yani Suriye ile dip dibe komşu olduğu için kültürleri çok benziyor. Ki muhtemelen de o taraflarda bu tatlılar zaten var. Ama ona rağmen Suriye tatlısı yazmamış, Türk tatlısı yazmış. Evet, herkesin o fotoğraf çektirdiği bisiklet duvar resmine geldik. Şöyle sırayla çekiliyor. Az önce biz de çekildik. Şöyle bir duvar çizmişler. Üstüne de bisiklet koymuşlar. Aşkım ben seni böyle Herkes mi çekmişim? böyle- Bu ne? Evet arkadaşlar, benim de şapkam var artık. İki Penanglı geziyoruz. Yakışmış mı ya? Yakıştı. Bence güzel. Neyi var? Şortlar 10 mu? Ha dur. Şapkam 12 ringgit. Yani 80-100 lira. 100 lira. 96 lira. Tabii komisyon falan o 100 lira oluyor. Ne konuşuyorsun be? Banka komisyonu aşkım. Bu neymiş? 10 ringgit. 80 liraya şortlar var. Pazar şort. Evet, çok şey değil yani. Aşağıda bir şey yok. Aşağıda evet, sağa dönünce bir tane motosiklet şeysi vardı. Oraya bakalım. Resim vardı. Bir de sahil vardı. Sahil yok. Burada şey var, iskele var burada. Sahil adanın diğer taraflarında. İçeri girelim de yok, hediyelik eşya burası da komple. O kaç ringgit? 15 ringgit. Bence biz güzel aldık ya 12 ringgite. Gayet iyi bence 12 ringgit. Onlar da mı 15? Ha? Biz en ucuzunu bulduk. Bebiş çak en ucuzunu bulduk. İnşallah 10 ringi de bulmayız başka. 10 ringgite bulursak bana Hatice söver, döver. Söver demeyeyim mi? Söver de döver de. Kadın milleti her şeyi yapar. Bir duvar fotoğrafının daha yanındayız. Aynen oradaki bisiklet gibi şurada da bir tane motosiklet var. Burada insanlar motosikletin önünde fotoğraf çekiliyor. Şöyle bir yer. Güzel fotoğraflar çekinebilmek için ideal noktalar var. Bunun gibi bisiklet, motosiklet, hatta şurada da bir tane sevimli köpek yazıyor. Ona da bir bakalım. Biz Hint sokağına mı girdik? Ne yaptık ya? Burada da şeyler var. Hint yemekleri var. Aynen. Galiba şu an Hint sokağındayız. Baksana kadınlar. Adamlar tütsünün de şeyini çıkartmışlar arkadaşlar. Şuraya bakın ya. Ne kadar kalın tütsüler. Tütsü de bildiğin odun yakmış adamlar. Bu ejderha figürleri falan. Evet. Çinli arkadaşlarım Happy New Year. 15 gün boyunca yılbaşı mı kutlanır ya? Biraz abartmıyor musunuz? Adamlar odun yapmışlar aşkım. Görüyor musun? Bak odun. Tütsü değil. Durulmaz bile. Çay içmene geldik. Koştur aşkım. Niye? Senin de bir dağ ayısı olduğunu düşün. Niye dağ ayıları ormanda gezer? Çay içmende at koşturur. İşte sen. Ben beygir gibi adamım. Birazdan kişneyeceğim. Sahile geldik de şöyle açıklık bir alan bulduk, baksanıza. Bayağı kocaman bir alan. İyi parsellememişler burayı. Çocuklar oynuyor şurada, top oynuyorlardı. Ben de gideyim aralarına gireyim mi dedim de Hatice izin vermedi. Çocuk olma dedi. Büyüdün sen dedi. Niye büyüdük ya? Bak şurada şey yazıyor. Kültürel yemek festivali falan yazıyor. Girelim oraya. Bakalım arkadaşlar kültürel yemekler nelermiş. Ay sahile Şuradan girelim. Ya, Ya gireriz gene ya. Şurada tavuk pilav falan var. Nasi goreng var. Sorry.
Evet, klasik Endonezya'da da vardı bu yemekler. Nasi goreng kızarmış pilav zaten. Eğer ki Tayland'a giderseniz aynı bunun tıpatıp aynısının ismi fried rice. Ha bak şurada da var. Aşkım su da alalım mı şuradan ya? Susadım ben. Şu an herhalde yavaş çünkü akşam geliyor millet yemeğe. Şu an pek fazla insan yok. Kahve falan içiyorlar. Ben bir su alayım şuradan da. Evet, kordonumuza geldik. İzmir kordon gibi değil ama. Evet, temiz duruyor. Şehrin ortasına göre normal çünkü şehirde biliyorsunuz çok temiz olmuyor. Ama ileride biraz daha adanın diğer tarafında güzel yüzmek için bir plaj var. Bir ara oraya gideriz. Pikachu'ya bulaşıyorlar. Nedir bu Pikachu'nun çektiği arkadaşı ya? Çocukların maskarası olmuş. Sahil kenarında çok güzel şeyler var öyle. Aşağı arkada da bakın ayıcıklar var. Çocukları eğlendiriyorlar. Uçurtma gibi şeyler var. Satıcılar uçurtmalar satıyorlar. Sabun balonları var ya, onlardan satıyorlar. Ne güzel böyle eğleniyorlar. Huzurlu bir mekan. Hayatım ne tarafa? Gel. Burada da hemen yanında da ufak restoranlar falan var. Sokak yemekleri var. İçecekler, her şey mevcut. Çocukları salıyorlar buraya. Millet oturuyor, içeceklerini içiyor, yemeklerini yiyor. Sokak yemekleri muhtemelen ucuzdur. Gelin fiyatlara beraber bakalım mı? Mushroom chicken rice. Mantar soslu tavuk pilavla beraber şöyle ufak bir salata gibi bir şey de var yanında. Üstünde yumurta var. 10 ringgit, 80 lira. Hepsi 10 ringgit. Bakın burada da şeyler var. Noodle tarzı yemekler var. 8 ringgit, 10 ringgit, 9 ringgit. Şu 12 ringgit. Hello. Yani fiyatlar 80-90 lira civarlarında ya. Hatta daha ucuzları bile var ya. Bu dumpling'e benziyor ama mantıya benziyor. Şurada somon balığı galiba 23 ringgit. It's fish. Is it fish, right? Yes. Salmon. Yeah. So fish and chip, chips. and then chicken chop, Chips? and grilled chicken. Potato chips, right? Yeah. Potato, french fish fries. and chip, Chips. and then together fries. Like this. Yes. Yeah, chips. Patates kızartması ve tavuk 15 ringgit. Tavuk, is it soup? No. Chop? No. Chicken chop, Chop. Yeah. Yani. and then name together. Okay. Arkadaşlar fiyatlar böyle güzel de sokak yemekleri. What's your name? My name is Toyuk. Oyuk. Toyuk. 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 Yes. My name is Urcan. Nice to meet you. Nice to meet you. Thank you very much. Arkadaşlar az önce bir yemek yedim. Hint restoranına girdik. Beef biryani yani dana etli biryani pilavı yedim. Biryani pilavını bilirsiniz, bu sarı bir sosla yapıyorlar. Bayağı hoşuma gidiyor benim. Üstüne dana eti koymuşlar böyle 5 parça kocaman şöyle yumruk kadar et. Nereden baksan 200-250 gram kocaman et, yağsız, full et. Geç onların biraz baharatları falan da var. Ama güzeldi, pişmişti. Sadece 15 ringgit ödedim o beef biryani için, dana etli biryani için. 15 kaç para ediyor? 120 lira mı ediyor? Hadi 10 lira da komisyon, banka komisyonunu koy üstüne, 130 lira ediyor. 130 liraya deli gibi yemek yedim ya. Hatice de şey yedi, peynirli pide yedi. O kaç para? 5 ringgit. 40 lira. Kola yoktu. Kola içseydim iyiydi de. Baktım hep şekerli şeyler var. Gittim dedim sen bana su getir. Su yeter bana. Neyse arkadaşlar, şimdi hemen sokağın başına geldim. Şöyle kocaman bir camiye geldim. Abi çok güzel ya. Baksanıza. Tam da böyle akşam üstüne falan denk geldik. Caminin manzarası da mükemmel oldu. Işıklarını falan yaktılar. Biraz girelim içine, bir gezelim ya bakalım. Bismillahirrahmanirrahim deyip sağ ayakla girelim.
Üstünde de tabii ki İslam bayrağı, Türk bayrağı. Yeşilinden ay yıldız. Bu arada haberlerde okudum. İşte Osmanlı bayrağı çekmişler, yok Türk bayrağı falan. Arkadaş, Osmanlı'nın bayrağı hangisi ya? Yeşil, üç hilal falan mı? Osmanlı'nın sadece... Ya İslam bayrağı zaten yıldız ve hilalden oluşuyor. Yani hilalden oluşuyor. Hilal zaten İslam'ın simgesi. Neyse. Pek siyasete de bulaşmak istemiyorum. Bakın şöyle yeşil ay ve yıldızı içeren İslam bayrağı. Yanında bir Malezya bayrağı. Onun yanında da muhtemelen Penang'ın bayrağı. Daha önceki videolarımda bahsetmiştim. Yine bahsedeyim. Malezya 13 tane sultanlıktan oluşuyor. 9'u sultanlık, 4'ü valilik. 9 tane soylu aile var burada. 9 soylu aile 9 farklı bölgeye bakıyor. 4 tane de valilikle yönetilen. Orada soylu aile yok. Orada vali atanıyor. Ve bu 9 aile sırayla başa geçiyorlar. 4 yılda bir değişiyor sırayla. Bu sene Johor'un sultanı mı kral? 4 sene sonra Penang'ın sultanı kral. 4 sene sonra öteki eyaletinki kral gibisinden değişiyor. Yani monarşi var burada. Fakat değişmeli monarşi. İşte bu 13 eyaletin de ayrı ayrı bayrakları var. Dediğim gibi şurada mavi, beyaz ve sarı, böyle en sonda gördüğünüz mavi, beyaz ve sarı olan bayrak da burası Penang'ın bayrağı. Caminin içine de bir girelim ya. Selamünaleyküm. Arkadaşlar, şortum diz altında da, şortumda şey var ya, yırtıklar var. Onu şey yaptı da dedi, öyle olmaz dedi. Haklısın dedim. Burada da şöyle caminin içini size göstermek istiyorum. Kur'an okuyorlar. Yo, Yasin suresi. Yasin okuyorlarmış. Ama şunu fark ettim, bizim gibi komple halı yok burada. Aralıklarla halılar var. Ama ben burada durduğumda ayağım betona basmalı ki kafam halıya gelsin. Yani şöyle, yani secdeye yattığımda kafam betona gelecek. O biraz ilginç. Sanırım abdesthane burası. Aynen, abdesthane burası. Havuzdan alıyorlar. Peki. Hijyenik gelmedi bana. Ya bu arada tam da akşam namazı vakti. Güzel. Yani bu tarafta da abdesthane var. Tuvalet de burada. Böyle arkadaşlar havuzdan maşrapa ile alıp ağzınıza burnunuza suyu alıyorsunuz. Abdestinizi alıyorsunuz. Çeşme olaymış, iyiymiş. Ben burada abdest almam ya. Selamünaleyküm. Arkadaşlar böyle. Ben şu şalvarı çıkartayım. Bağladık. Ayakkabılarımızı da giydim. Cami güzel. Hoşuma gitti. Açık alan. Bahçesi falan da çok şık. Şurada görüyorsunuz. Mimarisi de çok hoş. Şu abdesthaneler bir içime sinmedi ama güzel. Of, yemeğin tadı damağımda kaldı bu arada. Ya bu parkın gündüzü ayrı güzel, gecesi ayrı güzel arkadaşlar ya. Şuraya baksanıza. Ne güzel ışıklandırmışlar. Burası videoyu açtığım park. Baksanıza mekana.
Aşkım pembiş pembiş yapmışlar bak. Akşam ezanı okunuyor. Bunlar Müslüman aşkım. Evet. İkna oldun mu Müslüman? Yani az önce yemek yiyoruz, domuz değil mi diyordu yani. Anlamıyor musun? Burası şeriat ülkesi. Bu arada arkadaşlar Malezya'da domuz var. Çünkü çok fazla Çinli de yaşıyor burada ve Çinliler domuzdan vazgeçmez. Kesinlikle vazgeçmez. Ama yediğiniz yerler hani böyle Hint restoranı olursa veya Malay restoranı olursa orada problem yok. Herhangi bir domuz falan rastlamazsınız. Gönül rahatlığıyla yiyebilir, sipariş verebilirsiniz. Fakat Çin restoranına gidiyorsanız kesin var ya, kesin domuz var. Kaçarınız yok. Arkadaşlar uzun bir Georgetown gezisinden sonra videomuzun sonuna geldik. Şöyle bir kahvemizi içtik, ufak tatlı bir mekanda oturduk aşkım. Kendinize çok iyi bakın. Penang'dan, Georgetown'dan sevgiler. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.